Yaklaşık 30 yıllık Mission Impossible'dan sonra Tom Cruise, Mission Impossible: The Final Reckoning'e elinden gelen her şeyi veriyor. Serinin yönetmenliğini üstlenen son film yıldızından ve mimarından daha azını beklemezdim, her şeyden çok bize iyi bir gösteri sunmak istiyor. Film saf bir Tom Cruise yapımı olsa da, başarısında en az onun kadar etkili olan insanlara, hayranlara saygı duruşunda bulunuyor. Sinema severler tarafından ve onlar için tasarlanan The Final Reckoning, espriler bayat olsa bile sizi neşelendirecek bir proje. The Final Reckoning'i çevreleyen baskı ve beklentiler her zamankinden yüksek ve Cruise ve yönetmen Christopher McQuarrie gibi deneyimli bir ekip bile bundan muaf değil. Her Mission Impossible dolu dolu ama The Final Reckoning, yüreğimizin tellerine mümkün olan her türlü çekişi sıkıştırmaya çalışarak dikişlerinden patlıyor. Cruise için nostaljik bir zafer turu, belki de şimdiye kadarki en iddialı yıldız aracı olan The Final Reckoning, dünyayı dolaşan macerasında bazen fazla iddialı oluyor ve başlangıçta biraz zayıflıyor. Ancak, olay örgüsünün özüne geldiğimizde, filmi durdurmanın bir yolu yok. Mission Impossible'da kahramanımız Ethan Hunt'ın hikayenin bir noktasında kendi başına yola çıkması tipiktir. Ancak The Final Reckoning, Hunt'ın tek başına yaptığı seçimlerin ve eylemlerin ne kadar önemli olduğunu vurgular. Ethan'ın az sayıda insanı çoğunluk için feda edememesinin yarattığı içsel gerilim, film boyunca sorgulanır ve unutulmaz sahneleri vurgulayan tematik gerilimi oluşturur. Seri filmlere ahlak dersi vermek için gelmesek de The Final Reckoning mesajını kısa ve öz tutar ve bizi iyi adamların sonunda kazanabileceği bir dünyaya götürür. The Final Reckoning, hayran hizmetlerini gerçekten heyecan verici bir hikayeyle dengeliyor. İlk birkaç filme şaşırtıcı derecede çok sayıda geri dönüşle The Final Reckoning, seriye duygusal bir övgüden başka bir şeymiş gibi davranmıyor. Duygusal ana hatlar Ethan'ı geçmişindeki hatalar ve karakterlerle yüzleştiriyor, ancak aşılmaz engellerin ardından bile o gerçek bir kahraman. Ethan'ın defalarca test edildiğini, gerçekten şok edici fiziksel riskler aldığını gördük, bu yüzden The Final Reckoning bize Ethan'dan veya ekibinden daha önce hiç görmediğimiz bir şeyi gösterme gibi zor bir işe sahipti. Neyse ki The Final Reckoning daha iyi bir yol seçti, filmlerde gördüğümüz en sevdiğimiz dublör hareketlerinin çoğunu bir araya getirip bir adım öteye taşıdı. Bayatlamaktan kaçınmanın ve Mission Impossible'ı bu kadar popüler yapan ikonik anları etkili bir şekilde hatırlamanın akıllıca bir yolu. Cruise'un dublörlük çalışmaları hakkında bütün gün şiirsel bir dille konuşabilirdim ama projedeki tek kişi o değil. Hayley Atwell, Simon Pegg ve Ving Rhames gibi tanıdık yüzlerle birlikte Grace rolünde Hunt'a layık bir arkadaş. Tramel Tillman ve Hannah Waddingham gibi yeni gelenler bile bize Ethan'ın kimin için savaştığını hatırlatıyor. Dead Reckoning, muhtemelen Ghost Protocol'den sonra serinin en iyi bölümü, takip edilmesi zor bir eylemdi ve The Final Reckoning'in gerilimde bir düşüş yaşadığı yadsınamaz. Sondan bir önceki film gizem ve entrika ile dolu olma lüksüne sahipken, sonuç olarak uçağın indirilmesi gerekiyor. Ayrıca, Entity'nin gücü ve erişiminde bir artış vardı, ancak ağı hikayede neredeyse yoktu. Dead Reckoning'in her köşesine sızarken, tehditleri The Final Reckoning'te elle tutulur olmaktan çok teoriktir. Ethan Hunt'a dünyanın hiç ihtiyaç duymayacağını iddia etmeye kim hakkımız var ki? The Final Reckoning'in devasa sahnesi, Dead Reckoning'in ilk anlarından beri inşa ettiğimiz batık Rus denizaltısı hayal kırıklığına uğratmıyor. Mission Impossible'ın zamanının en büyük aksiyon serisi olarak mirasına istikrarlı, gergin ve kesintisiz bir tanıklık. Cruise'un büyük bir gürültüyle çıkacağını zaten biliyorduk, ancak bu sekans bazı anlatı kusurlarını telafi ederek bunu sağladı. The Final Reckoning gibi bir filmde, tembel planlamaları affetmem için beni ikna etmeye fazla gerek kalmıyor. Çünkü ödülüm çok az kişinin denemeye cesaret edebileceği türden bir film yapımcılığı. Ancak, o duygusal notayı vurma ve Ethan Hunt'ı büyük ekranda son kez göreceğimizi bir saniye bile olsa asla unutmama isteği filmin önüne geçiyor. Cruise ve McQuarrie bunun son Mission Impossible olacağını doğrulamamaya dikkat etseler de, nostaljiyle dolu ve geçmiş filmlerin gevşek uçlarını bağlarken, yine de kapıyı açık bırakıyor. Dünyanın Ethan Hunt'a ihtiyaç duymayı bırakabileceğini kim iddia edebilir ki? Son hesaplaşma, görevimiz tehlikenin en iyi filmi değil, ama en duygusal filmi. The Final Reckoning, bir aksiyon filminde takdir ettiğim türden bir mizah. Çok fazla şakacı değil ve Cruise seyirciye göz kırparak asla zaman kaybetmiyor. Tamamen samimi, izleyiciyle birlikte gülüyor ve film yapımcılarının hikayeyi baltalamadan şakanın içinde olduğunu hissettiriyor. The Final Reckoning, kusursuz bir şekilde hazırlanmış müzik, efektler ve sürükleyici tarzı kullanarak bizi aksiyonun sıcaklığına geri götürüyor. Filmlerin işi bizi kendi dünyamızın dışındaki bir dünyaya maruz bırakmaksa, film bu konuda zorluk çekmiyor.
Mission Impossible'ın yıllar boyunca dünyanın sorunlarını bu kadar canlı bir şekilde yansıtmasını, şekillenen ve bizi geceleri uyanık tutan yeni tehditlerle birlikte evrimleşmesini izlemek ilginçti. The Final Reckoning'i izlemek sadece heyecan verici değil, aynı zamanda son derece rahatlatıcı. Yaklaşık 3 saat boyunca, doğru şeyi yapacak bir Ethan Hunt'ın bir yerlerde bizi gözetlediğine inanmamızı sağlıyor. The Final Reckoning, daha düşük serilerin dahil etmeyi unuttuğu harika film yapımcılığı ve kararlı performanslar kullanarak kaçışçılığını bir üst seviyeye taşıyor. Her Mission Impossible filminin kaçınılmaz sıralaması yayınlanmaya başladığında, filmin nerede sonlanacağından emin değilim. Onlarca yıllık çalışmanın doruk noktası ve Hollywood'un kaybolan bir bölümünü temsil ediyor, ancak kaybolmasına izin vermemek için güçlü bir argüman oluşturuyor. Dizi hakkında ne düşünürseniz düşünün, herkesi sinemaya gitmeye, arkanıza yaslanıp eğlenmeye teşvik ediyorum. Mission Impossible The Final Reckoning'in tadını çıkarmak için serinin başından beri içinde olmanıza gerek yok, ancak bizim gibi olanlar için yapıldığını inkar edemeyiz.